Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Daniel Harvitz ile Paul Murphy arasında 1858 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Murphy hakkında olabilir, Harvitz hakkında olabilir, düşünceniz varsa yorum kısmında bekliyorum ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Beyazlarda Harvitz, siyahlarda Murphy olmasını tercih ettim. Beyazların hatalarını da aslında kendi açımızdan da görüp değerlendirmeye çalışacağız, analiz edeceğiz diyelim. D4'te başlamış Harvitz, Murphy F5'i tercih etmiş. C4'ten sonra E6, at C3, at F6. Burada Rubinstein varyantını aslında gitmeyi tercih etmiş Murphy. Fil G5'ten sonra fil E7 ve E3 hamlesinden sonra burada kısa rok yapıyor Murphy. Gayet güzel. Fil D3'ten sonra bu tarzda hamleleri ben zaten tercih ederim genelde. Çünkü fili şimdi D3'e çıkmak bence gayet güzel oldu. Eee, Bu duruma göre çünkü yani D3'teki fili ileride açılma durumuna göre bu karelerin ve hatta vezir C2'ye yerleştirme durumunuza göre gerçekten burada etkili ataklar gerçekleştirebilirsiniz. Kaleyi de tabii ki yanında böyle etkili bir şekilde yerleştirirsek, daha doğrusu şah kanadına bakacak şekilde yerleştirirsek gerçekten çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada B6 hamlesini oynadı Murphy. B6 hamlesinden sonra E2, fil B7, kısa rok ve burada at H5 hamlesinden sonra fil E7 hamlesi gelmiş Harvitz tarafından. Vezir E7, at G3, at G3 ve HG3'ten sonra burada D6 hamlesi gelmiş Murphy tarafından. Şimdi benim burada aslında incelemek istediğim bir nokta var. Burada D6 hamlesinin ben çok güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu peki neden? Bu sebep, yani şu sebeple burada E5 sürmenize bir olanak sağlayabilir. Hatta ve hatta kale E8'e getirilerek burada E5 sürüşü daha da destekli bir şekilde sağlanabilir. Veyahut da D6'nın aslında ardındaki sebep olarak düşünebileceğimiz bir diğer hamle bence C5 hamlesi de olabilir. C5 hamlesi de etkili bir hamle olacaktır. Buradaki takaslardan, değişimlerden sonra çünkü D dikeyinin açılması size bir avantaj sağlayabilir. Ve son hamlede aslında at D7 hamlesi olacaktır sevgili arkadaşlar. Bence D6 yapılmasındaki en önemli sebebin at D7 olduğunu ben düşünüyorum. Ve at D7 yapılırsa gerçekten siyahlar ideal yerleşim, hani taşların ideal yerleşim yerleri diyebileceğimiz, tırnak içinde yerleşim yeri olarak ideal konumlarında olacaklar diyebilirim. Burada D6 hamlesinden sonra F4 hamlesi geliyor Harvitz tarafından. At C6 oynandı. Örp şimdi burada neden at C6 oynadı? Burası bir soru işareti. Burada at D7 gibi bir hamle, dediğimiz gibi siyahlar için en iyi hamle olarak bilgisayar tarafından da verilen aslında bir hamle. Burada Murphy zannediyorum at C6 oynamasının sebebi olarak at B4'ü gösterebilir. Buradaki file bir şekilde baskı yapmak, hatta almak bile istiyor olabilir. Hani buna başka mantıklı bir sebep getiremedim. Belki E5 sürmek amacıyla da olabilir ama şu anda E5 sürmeniz pek sağlıklı olmayabilir bence. Tabii ki Murphy'nin aklına ne var bilemiyorum. Şimdi burada Harvitz G4 oynamayı tercih etmiş. At B4'ten sonra bahsettiğimiz gibi at B4 amacıyla at C6 oynamış olabilirdi ve Murphy at B4 oynadı. Şimdi burada Harvitz'in ben şahsen fil B1 ve fil E2 hamleleri oynadığında gerçekten üstün konumda kalacağını düşünenlerdenim. Burada şimdi fil E2 oynadığınızda gerçekten E3 piyonunun aslında biraz zayıf kaldığını, burada hani E3 piyonuna neden bir şey yapıyoruz, nasıl diyelim, baskı kurulmasına izin veriyoruz gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz ama E3 piyonu şu an gerçekten önemli değil. E3 piyonunu bir şekilde koruyabilirsiniz. Vezir D2, at D1, hatta at D1 biraz gereksiz olabilir. Kale F3, belki fil F3'ten sonra fil F3, kale F3 gibi hamlelerle koruma da sağlayabilirsiniz hatta.
Bu sebeple E3 piyonunun savunması biraz bence geride kalmalı ve biz burada fil E2 ya da fil B1 ile bence yolumuza devam etmeliydik. Burada Harwitz'in yaptığı hamle aslında Murphy'nin de biraz işine gelmiş olmalı ve burada GF5 hamlesini yapıyor Harwitz. GF5 hamlesi bence hata. Çünkü EF5'ten sonra şimdi vezir D2, bahsettiğimiz gibi E3 piyonuna koruma sağladık. Ama burada at D3 yapıldığı zaman gerçekten burada Murphy çok kuvvetli bir konumda kalıyor. Ama burada şimdi diğer bir hamle var. Aslında bilgisayarın önerdiği diğer hamleyi söylemek istiyorum sizlere. Ve Murphy'nin de yaptığı bu hamle gerçekten benim de hoşuma gitti. Ve burada kale A E8 gibi bir hamle yapmış arkadaşlar. Kale A E8 E3 piyonuna bahsettiğimiz baskıyı şu an gerçekleştiriyor olsa da siz burada kale A E1 yapabiliyorsunuz ve tekrardan zaten çizdiğim gibi daha doğrusu okla gösterdiğim gibi at D3 hamlesini yapmanız sizler için en kuvvetli hamle olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada şimdi Murphy'nin zannediyorum konumu biraz yanlış değerlendirmesine ötürü vezir H4 oynadığını görüyoruz. Şimdi vezir H4'e verebileceğiniz en kuvvetli yanıt daha demin gösterdiğim fil B1 hamlesi arkadaşlar. Fil B1 hamlesinden sonra Murphy daha demin kazandığı avantajlı konumu kaybediyor ve tekrardan tam tersine ibre dönerek aslında Harvis burada avantajlı bir konuma geçmiş oluyor. Peki devam edelim şimdi. Burada ne oynayabilirsiniz arkadaşlar? İnceleyelim. At A6 oynayabilirsiniz. Kale E6 oynayabilirsiniz. Murphy burada kale E6 oynamayı tercih etmiş. Vezir F2. Vezir H5'ten sonra dikkat edin burada takası öneriyoruz. Takas bizim için daha iyi şu an çünkü. Yani beyazlar için söylüyorum onu. Daha iyi olduğu için burada aslında Harvis çok akıllıca bence bir hamle yapmış. Vezir takısını önererek. Murphy tabii ki de kabul etmedi bunu. Vezir H5 oynadı. D5'ten sonra burada kale H6 oynandı. Dikkat edin burada bir tehdit var. Burada siz vezir F3 oynadığınızda ne yapıyorsunuz? Tekrardan takası öneriyorsunuz ama bu Murphy tarafından hala alınamayacak durumda. Alırsanız çünkü kale F3'ten sonra gerçekten gereksiz yere kaleyi de harekete geçirmiş olacaksınız. Aktifleştirmiş olacaksınız. Bence buna hiç gerek yok. Diyerek şimdi devam edelim. Vezir H4 oynandı. Peki A3 hamlesinden sonra at A6, B4, at B8'den sonra at E2, at D7 ve burada at G3 hamlesi gelmiş. Şimdi burada Harwitz'in anlamaya çalıştığım kadarıyla yapmaya çalıştığı şey şu arkadaş. F5 piyonunu alıp burada bir şekilde vezir ve kaleyi tehdit ederek aslında bir tehdit oluşturmaya çalışmak. Hatta ve hatta ileride vezirin buradan sökülmesi halinde at E7 ile bir şeyler elde etmeye çalışmak olabilir. Ama burada unuttuğunuz bir şey var. Siz burada G6 yapabilirsiniz. Murphy'nin böyle bir savunma şeyi var aslında. Yapabiliyor. Ama yani Harvest'in zannediyorum kaçırdığı bir nokta olmuş. Veyahut da benim göremediğim bir şey de olabilir. Tabii ki bunu yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bahsettiğim gibi Murphy G6 hamlesini oynadı. Şah F2 ve burada at F6'dan sonra kale H1, at G4, şah G1, vezir F6 ve kale H6 hamlesi gerçekten Harvest'in yaptığı çok güzel bir hamle oldu. At H6'dan sonra vezir D1. Şimdi burada durup bir incelemek istiyorum. Burada beyaz taşların durumuna ve siyah taşların durumuna aslında bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha demin beyazlar için verdiğimiz üstünlük durumu şu an tam tersi yine ibre dönerek aslında Murphy'nin yani siyahların tarafına geçti. Peki neden? Şimdi siyah atın ilerleme kapasitesi var. G4'e gelebilirsiniz. Ondan sonra kaleniz E8'e gelerek daha etkili bir duruma gelebilir. Vezirinizin hareket etme potansiyeli yüksek. Sadece burada fil konusunda biraz sıkıntılarımız var. Onu da belki de C6 hamlesiyle çözebilirsiniz. Ama buna şu an gerek var mı? Açıkçası pek emin değilim. İleride bir hamleden ötürü buna gerek kalmayabilir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi beyazlara baktığımızda filiniz B1 karesine sıkışmış kalmış. A2'ye gitme durumunuz yok. Çünkü yani kendi piyonlarınız sizi engelliyor.
Beyaz renkteki karelerde hani piyonlarınızın olması filiniz olduğundan ötürü sizler için kötü, sıkıntılı bir şey. Vezire baktığımızda vezirin aslında hareket etme potansiyeli var. Vezirden yana bir sıkıntı yok. Ama kaleniz sıkıntılı, atınız nereye gidebilir? Atınız burada sadece E2'den manevralar yapabilir, E6'ya doğru gidebilir belki ama bu da çok uzun sürecektir derken burada siyahların aslında daha iyi olmasının burada kendisine belli başlı avantajlar sağladığı için burada aslında üstün kaldığını düşünüyorum. Şimdi burada devam ediyorum Murphy'den. At G4 oynamayı tercih etmiş. Pekala. Vezir D2. Vezir H4. Vezir H4'ün bu arada kötü bir hamle, yanlış bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Vezir H4 bence burada önemli bir hamle, kritik bir hamle. Burada at F1'den sonra şöyle bir şey var bu arada. Burada Vezir H2'yi gözden kaçıramazsınız. İleride daha büyük sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Ve fil A6. Fil C4 hamlelerinden sonra burada sizler için daha büyük tehditler oluşacaktır. O sebeple at F1'i oynamak zorundasınız. Kale E8 oynandıktan sonra G3, Vezir H3, B5'ten sonra burada at F6 oynandı sevgili arkadaşlar. Siyahların biraz üstünlüğü kırılmış gibi olsa da bence hala Murphy'nin etkinliği söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi vezir G2'den sonra burada siz olsanız vezirleri burada takas eder miydiniz yoksa vezirinizi H6'ya geri mi çekerdiniz? Burada aslında sizlere de bir soru sormuş olayım. Yorumlar kısmında tekrar bekliyorum arkadaşlar. Burada veziri takas etmek mi bizler için yani siyahlar için daha avantajlı yoksa veziri H6'ya çekmek mi daha avantajlı sevgili arkadaşlar? Burada Murphy zannediyorum artık kararını vermiş olacak ki vezir G2 alarak vezir takısını kabul ediyor. Şah G2'den sonra A6 ve burada A4'ten sonra AB5, AB5 ve kale A8 hamlesinden sonra at D2, kale A3, E4, F E4, at E4, at E4, fil E4'ten sonra kale C3 hamlesi gelmiş. Şimdi kale C3 hamlesi güzel, kritik bir hamle ve burada beyazlar için aslında yapılabilecek tek bir hamle var. Bu yapılmış aslında. Hani Harvis bunu kaçırmamış ama benim burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. C4 piyonu söküldükten sonra siz burada siyahların bu piyon sürüşlerini nasıl durduracaksınız? Aslında benim odaklanmak istediğim nokta bu. Filiniz yani siyahların fili burada biraz geri planda kalmış gözükse de burada fil C8 ve belki de fil G4'ten sonra bu fili de aktifleştirdiğiniz zaman piyonları nasıl durduracaksınız? Gerçekten benim aklıma takılan bir soru oldu bu. Şimdi Harvitz'in yaptığı hamleye bakalım. Fil F3 hamlesini oynamış. Peki burada Şah F7 oynandıktan sonra kale E4, fil C8 ve burada fil E2 hamlesi bence Harvitz'in yaptığı son büyük hatalardan biri olmuş. Çünkü burada fil F5 hamlesini kaçırıyorsunuz. Kale D4'ten sonra H5, Şah F2, Şah F6'dan sonra kale D2, fil C2 ve şah E1 hamlesi son büyük hatamız oldu. Çünkü burada fil E4'ten sonra şah F2, şah F5, kale A2. Dikkat edin. Şah yani Murphy şahını artık bu tarafa doğru getirip piyonlarını sürüp bir şekilde artık şahını da aktifleştiriyor. Beyazlar da burada savunma yapmak zorunda kalıyor. Bu gerçekten kötü bir durum. H4'ten sonra GH4, şah F4'ten sonra kale A7, kale H3 ve kale C7'den sonra kale H2, şah E1 ve şah E3'ten sonra arkadaşlar burada Harvitz yani beyazlar maçı terk etmek zorunda kalmış. İki maçı neden terk etmek zorunda kalmışlar? Şöyle bir incelediğimde kale A7 veya kale E7 oynadığımızda veyahut da C5 gibi bir hamle oynadığımızda siz burada filinizi artık kaybetmek zorunda kalıyorsunuz. Ya hocam filimizi oynatsak işte örnek veriyorum ne bileyim koruma amaçlı diyelim işte filimizi G5 oynasak olmuyor mu? Hayır. At oluyorsunuz. Filinizi burada artık bırakmak zorunda kalıyorsunuz ama ne kadar dayanabilirsiniz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Burada en iyi verilen hamle olarak kale A7 hamlesi veriliyor ama kale E2'den sonra burada dayanmanız gerçekten mümkün değil. Yani burada ustaların
büyük ustaların terk etmesinin sebepleri, hatta ustaların da yani aynı şekilde terk etmesinin sebebinin bu olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. O sebeple de burada Harvard zannediyorum terk etmiş diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Umarım öğretici ve keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiğince bu tür ustaların maçlarını sunmaya çalışıyorum. Umarım öğretici bir video olmuştur sevgili arkadaşlar diyerek videomuzu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Murphy hakkında olabilir, Harvitz hakkında olabilir ya da konumların yani maçın konumu herhangi bir konumuyla alakalı bir yorumunuz varsa yorumlar kısmına bekliyorum ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.